Yeni arıza videomuza merhabalar arkadaşlar. HP kompakt yazıcılarda sık karşılaştığımız bir sorundan bahsedeceğim sizlere. Bu yazımız genellikle kağıt alamıyor ve hata durumuna geçiyor arkadaşlar. Şu an yazıcımızı çalıştırmaya başladık. Bu yazıcılarımızın kağıt tepsisinde, kağıt haznesinde herhangi bir sensör bulunmamakta. Kağıt alamadığı zaman sensör bulunmadığından dolayı, kağıt yok sensörü olmadığından dolayı kağıt alamadığı zaman tepsi boş hatası verir. Ya da kağıdın sıkıştığını düşünür, kırmızı ışık yanmaya başlar. Bu cihazımızda da aynı problem mevcut arkadaşlar. Şimdi bir deneme çıktısı almaya çalışacağız. Normalde çok önerdiğimiz, çok stabil çalışan, arıza vermeyen bir cihaz. Ancak en sık verdiği arıza ve basit bir çözümü var. Bu çözümden bahsedeceğiz size. Ve yine maliyetsiz bu sorunu nasıl çözeriz? Bu konuyu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Cebinizden para çıkmadan bu cihazınızı nasıl tamir edersiniz? Basit yollu bunu sizlere anlatacağım ve genel itibariyle parça değiştirmek kolaydır arkadaşlar. Biz parça değiştirmeden nasıl tamir yaparız? Bunları açıklıyoruz size daha çok ve parça değişimi olmadan güzel bir şekilde cihazımızı stabil bir şekilde çalıştırmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz ve sizlere bu güzel videoları sunmaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda komutu gönderdik ve aynı hatayı bakalım verecek mi arkadaşlar cihazımız. Şu anda bilgisayardan komut yazıcımıza ulaştı. Yazıcımız bakın. Bu yazıcılarda Samsung kompakt yazıcılarda da aynı şekilde arkadaşlar. Cihazımız genelde 3 kere deneme yapar ve deneme sonucunda kağıdı alamadığında bu hataya düşer cihazımız. Şimdi öncelikle pateni nasıl çıkaracağız? Önce bir ışığımızı açalım ve şu şekilde arkadaşlar pateni daha net görmenizi sağlayalım. Patenimiz bakın arkadaşlar üzerinde karartılar var. Şurada paten tırnaklarımız mevcut. Bakın bu tırnakları tuttuğumuz zaman altı zaten biraz kendi kauçuk yapısı sayesinde gergin. Arkadaşlar tırnakları açtığımız zaman bakın buradaki kirli görüntüyü görebiliyoruz ve kağıt alamama sebebi bu görüntü arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çok basit bir işlem. Parça değiştirmeden şöyle koyayım. Islak mendille, kolonyalı mendille bu sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Ama ne kadar güzel bir temizlik yaparsak o kadar stabil çalışır cihazımız ve bakın bu bölgeyi temizleyeceğiz. Daha böyle parlak bir yapı varsa eğer bu yapının mat ve bu şekilde bakın şurası mat, burası silinmedi daha, şurası biraz ıslaklık mevcut. Mat yapıya kavuştuğu zaman cihazımız daha stabil kağıt çeker arkadaşlar. Ve bakın şu anda gıcırtıyı duyuyoruz. Temizlik gıcırtısı. Evet bakın. Islak mendilimiz
Kat ve kat. Kirlendi. Her seferinde bir kat çevirip temizlik işlemine devam ediyoruz. Ancak yapacağımız bir işlem daha var. O da çok önemli arkadaşlar. Şu anda paten yüzeyimizin, yani kauçuk yüzeyin hemen hemen her tarafı eşit bir şekilde temizlendi ve gayet temiz duruyor arkadaşlar. Ancak bakın, burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir siliklik var arkadaşlar. Üzerinde tırtıklı bir yapı var patenimizin, gördüğünüz gibi. Bu tırtıklı yapının yine devam etmesi lazım arkadaşlar. Özellikle de ilk kağıt alma noktasında. Yani ilk kağıt alma noktası şu şekilde yerleştirdiğimiz için patenimizi şurasıdır. Şu şekilde dönerek kağıdı içeri çekiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bu kauçuk tarafı şöyle bir tur attıracağız. Bakın arkadaşlar. Tamamen şu içeride kalan, kağıtla hiç temas etmeyen bölgeyi ileriye alıyoruz arkadaşlar. Şu anda bakın, gördünüz mü? Bir tur attırdık ve o dişli yüzey, ilk kağıdı tutacak yüzey arkadaşlar, yani patenimizin tamamen sıfır bölgesi burası, şurada. Çünkü burası iç kağıda değmiyor. Bunu buraya çektiğimiz zaman patenimiz hemen hemen sıfır ayarına geliyor arkadaşlar. Sonra öncelikle bu yuvarlak noktayı oturtarak sökme işleminin tersine bir işlem yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Orada oluğu var. Önce o yuvarlak kısmı oluğa oturtuyoruz. Sonra bakın, bastırdığımız zaman çıt sesi gelecek. Bu sesi duyduk mu tamamdır arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok demektir. Şimdi tekrardan tonerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, bir kere de kağıdımızı çekti ve bakın çıktığımızı, hafif kağıdı büktüğümüz için siz görün diye biraz şurada kağıdı kıvırıştırdı sadece. Ancak çok güzel bir çıktı aldık, temiz bir çıktı aldık. Herhangi bir şu bölgede de paten lekesi kalmamış arkadaşlar. Gayet güzel bir çalışma oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu pratik çözümleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Videolarımızı ne kadar paylaşırsanız o kadar insan bu bilgilerden yararlanır. Teşekkürler.